Bu arada evet şu an bizi stüdyoda bekleyen çok genç bir yetenek var arkadaşlar. Sizleri İpek Nisa Göker'le tanıştıracağım. Kimdir İpek Nisa? Dünya güzeli bir kız. Dünya güzeli. Evet İpek'cim merhabalar. Merhaba Emre abi. Canım benim nasılsın? İyi misin? İyi siz nasılsınız Emre abi? Canım benim çok teşekkür ederim. Ailen yanında mı? Oralarda mı? Evet burada. Onlar da yanına gelebilir mi? Hep beraber sohbet edelim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Yakın zamanda kızınızı, yeteneklerini Instagram üzerinde gördüm ben de ve gerçekten bayıldım. İpek inanılmaz. İpek besteler yapıyor ya. Arkadaşlar İpek'in inanılmaz besteleri var. Sadece bir de İpek şey de değil yani böyle hani evde oturup dur beste yapayım gibi değil de canı ne zaman isterse o zaman beste yapıyor. Yani doğaçlama becerisi olan bir kız. İpek'cim kaç yaşındasın? 7 yaşındayım. 7 Birinci yaşındasın. sınıfa gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyorsun şu anda. O Birinci yaşına yeni girdim ama. daha yeni girdin. Anladım. Peki ne zamandır sen müzikle ilgilisin? Ne zamandır müzik yapıyorsun? 5 yaşında. 5 5 yaşında. yaşında başladım sinemaya. 5 yaşında başladın. Beste yaptığını ne zaman keşfettin? Bunlarla uğraştığını ne zaman keşfettin? Nasıl bir yolculuğunuz oldu? Sizlere de soruyorum aynı zamanda. Müsaadenizle ben Tabii. anlatayım. Hocam özel durumundan dolayı çocukluğundan beri çok fazla seyahat etti. Hı hı. Özel eğitim, doktor vesaire. Sürekli müzikle iç içeydi. Hı hı. Bebekken ninni falan söylüyordu. 5 yaşındayken sürekli işte bizimle ilgili, okulumla ilgili şarkı yap derdik. İpek öyle doğaçlama şarkı söylerdi kendi kendine. Hı hı. Sonra küçük bir gol aldık İpek'e. Baktık yeteneği var. Ondan sonrasını kendisi getirdi işin açıkçası. Aslında müzik kulağını 9-10 aylıkken falan anlamıştık biz. Ninniler mırıldanıyordu. Ninni söylerdi o zamanlar bebekken. O zaman anlamıştık müzik kulağı olduğunu. Müthiş bir şey. Yani şu an mesela kaç tane besten var sevgili İpek? Oo, saydık mı? Tanıdık ki daha çok var. Hiç saymadın yani. Peki mesela Evet abi tanıdık. hiç saymadım. Peki mesela ben böyle senden desem ki ya İpek şu an bir beste yapmak içinden gelir mi desem gelir mi bir şeyler şu anda mesela? Gelir. İnanılmaz gelir direkt. Hadi İpek çal seni dinleyelim. Bravo! İpek, bu bestenin adı ne? Emre abi. Şimdi Bu şimdi içinden geldi. Biliyorum. Doğaçlama. Biliyorum, kesinlikle farkındayım. İsmi ne bu bestenin sence? isim de koy ona. Bir tane isim ver. Dur bir dakika. Biraz erken mi düşünsem acaba? Şöyle bak sağlayabilir miyim acaba? Tabii ki. Bir düşün bakalım. Affedersiniz. Tırtıl gezintisi. İşte bu. Harika. Tırtıl gezintisi süper. Yani sen şimdi bu müziği yaparken aklına hakikaten bunlar mı geldi? Tırtıl mı gezdiğini düşündün? Evet. Çok tatlı. Dallarda mı geziyordu yoksa böyle bir yere mi tırmanıyordu? Ne yapıyordu tırtıl? Dağlardan bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Yakalanmaca gibi kaçırdım. Harika. Harika. Bundan sonra İpekçim neler yapacaksın? Neler yapmak istiyorsun ileriki dönemde? Hayallerin neler? En büyük hayalim aslında önemli bir ünlü bir besteci olmak. Besteci olmak En büyük istiyorsun. hayalim.
Harika, harika İpek. Bravo sana. Peki şu anda bir eğitim alıyor musun? Piyano eğitimi alıyor musun? Yoksa kendin mi çalıyorsun her şeyi? Bu arada sen bildiğim kadarıyla absolut bir kulağa sahipsin. Doğru mu? Doğru. Mesela siz şu an kalın soldan konuşuyorsunuz. Şu an ben solden mi konuşuyorum? Hem de kalın sol. Kalın solden. Yandık, yandık. Özgün bir de sen konuşur musun? Evet, merhabalar İpek. Sesimi duyabiliyor musun? İpek Özgün nereden konuşuyor sence? Karışık. Si ve mi karışık Emre abi. Si ve mi karışık Özgüncüm sen de. Abi. Ya İpek peki bu yeteneğinle alakalı bu kadar hakikaten her şeyi duyabiliyor musun? Tüm her şeyin sesinin notasını duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Bardak ve küçük karıştırırken piyano tuşlarının, insan seslerinin, cırcır böceklerin, kuşların. Oho! Ha, inanılmaz bir şey ya. Ya müthiş. Ben seninle bir gün mutlaka yan yana gelmek istiyorum İpek. Buyurun gelin Emre abi. Vallahi gelelim. Hocam biz İpek 300 eşi aynı zamanda. İpek'ten 2 tane daha var. Aman İpek'in Allah'ım. tabii özel bir yeteneği. Kalkan'da yaşıyoruz. Buyurun gelin inşallah hocam. Ay vallahi var ya sizle beraber böyle bir yerlere gidelim, ormanlara, ağaçların olduğu yerlere, İpek'le bütün kuşların seslerinin notalarını yazalım. Bestelerini çıkar, bestelerini yapalım. Ne dersin İpek? Harika bir fikir Emre abi. Ay bayıldım ben sana ya, çok tatlısın. Vallahi harikulade. Sizler neler yapıyorsunuz? Sizlerin İpek'in geleceğiyle ilgili ne gibi planlarınız var? Böyle istekleriniz, arzularınız nelerdir? Hocam biz şöyle, biz çocuklarımız 300 olunca Büyükşehir'de o kariyer yolculuğunu bırakıp buraya taşındık işin açıkçası. İpek bu piyanoyu da alalı yaklaşık birkaç ay anca oldu. Küçük bir orgla çalışıyordu. Hı hı. İpek'le ilgili düşüncem şu, İpek doğaçlama anlık besteler yapıyor. Bazen bize hadi kızım bize kısa bir piyano dinletisi yap dediğimiz zaman böyle bir saat Ne diyorsunuz ya? 5-10 dakika bir adapte şeyini geçiyor. Kafasındaki ritimleri oturtuyor. Ondan sonra bir saat aralıksız kulak tırmalamadan çok güzel bir dinleti yapabiliyor bize işin açıkçası. Bizim şeyimiz şu, çok büyük akademik beklentilerim yok kızımdan ama bu işi çok severek yaptığı için mutlu olsun ama bestelerini kayıt altına alabilir miyiz, notaya dökebilir miyiz? Bütün derdimiz bu işin açıkçası. Çünkü nacizane ben hani müzisyen değilim ama Hı çok kayda değer melodilerinin olduğunu düşünüyorum. Çok güzel melodileri var bizim çok beğendiğimiz. hı. Hı. Bunlar değerlendirilsin de kayıt altında tutulsun en azından. Hı hı. Gelecekle ilgili şeyimiz bu. Ondan sonrasını zaten kendisi programlayacak. Zira ben İpek'e tasavvuf müzikisiyle, klasik Türk müziğiyle falan ilgilenmesi için çok şey yaptım. Hani dinlettim. Kanun mu çalsan acaba kızım bak çok şey yapıyorsun diye. Biraz kendimde olduğu için o heves. Yok biz İpek'i her seferinde TRT2'de klasik batı müziği konseri dinlerken buluyoruz. Evet. İçinden geldiği gibi kendisi Aynen. birazcık yön verecek artık. Çok acayip. Muhteşem bir şey bu. Yani o bestelerin kayıt altına alınması ve diğer bütün konularda size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hiçbiri zor şeyler değil. Hepsinde size destek olurum. Lütfen irtibatı benimle kesmeyin. Hani destek olabildiğim kadarıyla. Tabii ki orada Antalya'da birçok kişi destek olur size ama hani benden de isterseniz destek, elimden gelen her şeyi yaparım. Şu an İpek'in özel durumu tam olarak nedir? Hocam İpek prematüre 300 eşi, kızımız görme engelli. Hı hı. Işık algısı seviyesinde görmesi var. Çok az görüyor. Hı hı. Ama bireysel bütün kişisel becerilerini, Hı hı. kişisel işlerini, günlük işlerini kendisi görebilir. Görme engelli kızımız. Hı hı. Piyano çalarken de çok mutlu. Özel durumu bu işin açıkçası. Olağanüstü bir yeteneği var. Yani çaldığı pek çok şeyde de mesela öğretmeni var. Evet haftada bir saat piyano dersi alıyor ama çaldığı pek çok şeyi kendisi dinleyip çalıyor hocam. Yani hani bu eserlerin atıyorum Hı hı. çok beğendiği Beethoven'un bir eserini mi bir kısmını mı çalıyor? Okulda veya kursunda aldığı derste kendisi dinleyip çalıyor. Çok şeyimiz yok. Mesela ben şeyi çok beğeniyorum. Birkaç gün önce bir Kalbin Çiçekleri diye bir bestesi vardı. Hı hı. Eğer müsaade buyurursanız hatta çalabilir onu. Benim çok beğendiğim ezgiler var Lütfen, içinde. lütfen, Ee, lütfen zevkle. İpek'cim çalmak ister misin bize? Ama ilk önce size bir
bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Bestimin adını da ben koydum. Kalbim Çiçekleri adı. Hı hı. Bunu yaparken ben kendimi mutlu hissettim. Çünkü bunu ben mutlu bir günümde yaptım. Bu arada pedala uzanıyorum. Neden böyle oturuyorum onu da söyleyeyim. Neden pedala böyle yaslanıyorum? Neden? Çünkü pedala uzanabilmek için. Şimdi daha çok küçük. Çok küçük yaştayım onun için. O yüzden. Hı hı. Ay harikasın İpek. Ay seni dinlemeye doyamıyorum ben. Çok tatlısın. Hadi çal bize şu güzel bestelerinden. Zevkle dinleyelim. Kalbimin çiçeklerini çalar. Bravo! Bir şey soracağım İpek. Kalbimin sesi koydun değil mi bu bestenin adını? En sondaki şeyi yanlış anladınız burada. Kalbimin çiçekleri. Ha, kalbimin çiçekleri. Peki kalbimin çiçekleri ismi yani çok ilginç, çok güzel bir isim. Parçada böyle çok ritmik, tam pam 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 diye gidiyor. Yani senin böyle yani ne hissediyorsun bu şarkıyı çalarken? Kendimi mutlu hissediyorum. Genelde piyanoya duygularımı döküyorum bu besteleri. Bazı besteleri yani anlık yapıyorum. Aha. Böyle Ama bazıları kaydetmiyorum. Anlık yapıyorum. ya çok güzelsin İpek. Bazıları değerli hocam şöyle. Buyurun. Pek çok çaldığı besteyi ertesi gün çalabiliyor ama bazılarında da çok güzel ezgiler çıkıyor. Kızım dün çalmıştım diyorum. O anda çalmıştım bitti diyor mesela. Of, tam doğaçlama. Anlayamayabiliyor. Mesela sosyal medya hesabında bir tane var beste çalışması yapıyor diye ben çok beğendiğim bir çalışması. Onu tekrar çalmadı hiç. Baba onu ben unuttum dedi. Bazılarını ama ekseriyette ertesi gün tekrar çalabiliyor. Hı hı. Henüz daha yaşı çok genç tabii, çok küçük. İleriki yaşlarda eminim çok daha güzel şeyler yapacak. İpek çok teşekkür ederim katıldığın için programımıza. Ben teşekkür ederim. Seni tanımaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah Antalya'ya geleceğim. Seninle karşılıklı dağlarda kuş seslerini dinleyeceğiz seninle beraber ve notayı alacağız hepsini. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Biz de yayına devam ediyoruz. İpekçim öpüyoruz seni. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Eşinize de selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Bay bay, bay bay, bay bay. Ya vallahi ben yani bu seviye beklemiyordum ya. Bu nedir arkadaş? Ya, Türkiye'deki müthiş yetenekleri tanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten müthiş yetenekleri tanıyorsunuz. Yani bu seviyede yetenek bekliyor muydun Özgün? Şok içindeyim hocam. Bu seviyede Evet hocam. beklemiyordum ya. Bu ne? Ya şu an şok içindeyim. Aşırı İnanamıyorum. yetenekliymiş. Hakikaten. Yani bir kere Muazzam bir mutlak yetenek. kulağa %100. Şimdi mutlak kulaklar, absolut kulaklar her biri aynı değil. Yani bazıları sadece bir yere kadar algılıyor. Bazıları bir yere kadar algılıyor ama yani direkt Emre abi solden konuşuyorsun. Özgün abi simi konuşuyorsun. Bu seviye mutlak kulak çok nadir rastlanacak şeyler. Olağanüstü bir yetenekmiş. Hani oturayım dur beste yapayım diye beste yapıyor. Ve bu yaşta, daha 7 yaşında. İnanılmaz bir şey ya. Ya bazen insan yaptığı şeylerde bir şeye düşüyor işte. Ne diyeyim yani, olağanüstü yetenekler. Ülkemizde var işte abi. Her şey var. Yok. Neyse Antalya'ya. Ya gene Antalya dedim. Kalkan'a selam. Peki.